Selamlar sevgili dostlar. Bugün ben size birkaç tane soru soracağım ve bu sorular üzerine kendi scalping tecrübelerimi anlatacağım ve daha sonra da sizin bu sorular üzerine kendi scalping serüveninizde başınıza ne gibi olumsuzluklar gelebilir veya siz scalping için uyumlu bir trader mısınız? Bunu çok iyi analiz edeceksiniz. Kendinizi tanıyacaksınız en azından bu sorular üstüne. Şimdi birinci sorum, hayatında hiç swing trade yaptın mı? Yani short term diyelim, yani kısa vade veya medium term, yani orta vade işlemlere girdin mi? Özellikle dalgalar üzerine, yani mesela şöyle diyebiliriz. Tuttuğun o aldığında veya sattığında tuttuğun o pozisyon bir hafta, 2 hafta veya işte 1 ay, 2 ay sürdü. Yani böyle pozisyonlar taşıdın mı ve bu pozisyonları özellikle karla mı kapattın yoksa zararla mı kapattın? Yani geçmişinde şöyle düşünürsen 1 sene olsun, 2 sene, 3 sene hiç fark etmez ama en az 1 sene böyle bu pozisyonda, yani bir swing trade, yani kısa ve orta vadelerde ne kadar başarılı oldun? Hiç tuttun mu bunun çetelesine? Hiç baktın mı acaba? Eğer o tuttuğun çetelede yani en aşağı 30-40 tane pozisyon taşıman gerekir. Ben öyle düşünüyorum. 30-40 pozisyonda, yani kısa ve orta dönem trade'lerde, yani swing trade de olabilir. Ne kadar başarılısın? Kendine cesur olacaksın ama ne kadar başarılısın? Şöyle düşün. Eğer bunda gerçekten sermayende erime varsa, yani zarar etmişsen, en başta sana söyleyeceğim şey bu scalping, yani işte bu 1 dakika, 2 dakika, en fazla 5 dakika, ki 5 dakikaya bile çıkmaz scalplar 5 dakikalık tüplerde. Senin scalp yapman gerçekten çok zor. Biz nasıl başlıyoruz bu scalp'a? Aslında bakarsanız trade serüvenine, yani kendi alım satım, yani spekülasyon. Aslında biz bir spekülatörüz. Yani bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Çünkü fiyatlar üzerinden, fiyat çıkıyorsa alıyoruz, düşüyorsa satıyoruz. Nasıl başlıyoruz işlemlere? İlk önce ne yapıyoruz? Scalping yapıyoruz. Çünkü parayı çabuk bulacağız ya. Daha sonra ne oluyor? Intraday yapıyoruz. İşte day trading gibi. Daha sonra işte short term, ondan sonra medium term, orta vadeli, daha sonra da long term, yani uzun vadeli yatırımcı oluyoruz. Peki düşünelim. Peki niye uzun vadeli yatırımcı oluyoruz? Ya bunun tek ve tek nedeni var. Bu bütün serüvenden, yani scalp'tan uzun vadeye kadar hiç para kazanamadığımızdan dolayı biz en sonunda uzun vadeli yatırımcı oluyoruz. Yoksa zaten scalp'ta para kazanan adam niye intraday, yani day trading yapsın veya day trading'de, yani günlük alım satımcı insan neden orta vadeli yatırımcı olsun? Ve şöyle düşünebiliriz, orta vadeli insan, yani kazanan bir yatırımcı neden uzun vadeli bir yatırımcı olsun? Tabii ki kaybettiğimiz için. Peki biz iyi bir scalper olmak için ne yapmamız gerekir? İlk önce uzun vadeden başlamamız lazım. Yani eğer biz uzun vadede başarılı olabiliyorsak, yani long term'de, yani işte 3 senelik, 4 senelik, 2 senelik, yani ben 1 seneye de medium term diyorum, yani orta vade sayılır benim için. Biz eğer ki uzun vadede başarılı mıyız? Güzel. O zaman bir düşüğüne geçebiliriz. Yani orta vade, medium term. Burada başarılı mıyız? İyi, güzel. Ondan sonra short term, yani tam tersini yapmamız lazım. Ondan sonra swing trading yapacağız. Başarılı mıyız? Çok güzel. Yani kısa dönemde 1-2 hafta, dediğim gibi 1-2 ayda olabilir. Baktık bunda da başarılıyız. Ondan sonra intraday, yani gün içi alım satım, gün içi day trading. Ondan sonra biz scalping, yani scalper olabiliriz. Yani bu 1 dakikalık, 2 dakikalık, dediğim gibi en fazla 5 dakikalık periyotlarda işlemler yapabiliriz. Örneğin diyelim ki 100 bin liralık bir sermayemiz var, yani yatırım sermayemiz. Hatta 100 bin lira da fark etmez, işte 10 bin lira vesaire olabilir. Bizim ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar, bu sermayemizi kaybetmemek için ilk önce %70'lik kısmını long term, yani uzun vadeli yatırımda düşünmemiz lazım. Hani böyle 1 sene olur, 2 sene olur, ya daha da fazla olması lazım ama en azından kendimizi denemek için. Geriye ne kadar kaldı? %70'ini uzun döneme koyduk. Geriye %30 kaldı. Bunun da arkadaşlar %20'sini hani biz kendimizi geliştireceğiz, yani swing trading yapabiliriz. Yani orta vade veya işte short term, kısa vade, yani böyle işte dalgalarla işlemlere girebiliriz. İşte mum çubuklarını vesaire. Çünkü neden? Biz artık gelişiyoruz, kendimizi eğitiyoruz. Bir de %20'lik kısmında sermayemizi bunda deneyebiliriz. Daha sonra ne yapabiliriz? Geriye kaldı %10. O %10'luk kesmede işte bu çok sevdiğimiz scalp'ta deneyebiliriz. Aynı anda üçüne birden, yani hatta uzun dönemi, işte o %70'lik kesimi, sizin bu %70'lik kısmı aslına bakarsanız bırakın fon yöneticilerine. Onlar sizin için çalıştırsınlar ve fon sepeti, yani bir fon sepeti alırsanız en azından uzun vadede mi başarılısınız? Yani yatırımcı olarak işte orta vadede mi, kısa vadede mi, işte gün içi işte scalping'te mi başarılısınız? Bunu biz
Siz yaklaşık olarak bir senede bunu çok rahat bir şekilde anlarsınız. Bir senede ben ne kadar başarılıyım, hangisinde başarılıyım, ondan sonra dersiniz ki ya ben scalp'ta hakikaten başarılı oldum kardeşim. Ben scalp yapacağım. Okey, sorun yok ama mutlaka kendinizi ölçmeniz lazım. O tartıya oturtmanız lazım ki siz şu anda ne tür yatırımcısınız? Çünkü tehlikeli. Şimdi scalp yapmak çok tehlikeli aslında. Özel bir şey yani. Herkesin yapacağı bir şey değil. Onun için hem kendinizi bu bir sene içerisinde ölçmüş de olursunuz. Swing trader mi yapacaksınız? İşte uzun vadeli yatırımcı mı olacaksınız? Gün içi trader mi olacaksınız? Çok rahat bir şekilde kendi bünyenizi ölçebilirsiniz. Hangisine daha iyi yatırımcı olabilirim ben diye. İkinci sorumsa fay hattında olmak ister misin? Scalping aslına bakarsanız arkadaşlar haber odaklı oldun mu gerçekten para kazandırır. Çünkü çok hızlı işlemlere girmek zorundasınız. Yani yaklaşık olarak işte 1 dakika 2 dakikalık yani mum çubuklarına bakmak zorundasınız ki 5 dakika bile tabii scalp'ta yani el içi yani manuel yapıyorsak 5 dakikadan zaten aşağı inemezsiniz. Ki 15 dakikaya işte yarım saate çıktınız. Yarım saatte olmaz. 15 dakikaya çıktıktan sonra zaten büyük ihtimalle day trading yapıyor olacaksınız. Yani intraday trading yapıyorsunuzdur. Şu 1-2 dakikalık o oynamalarda işleme girmek için bu haberleri çok iyi analiz edip anında reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Ve düşünün sizin gibi bu işi yapan manuel değil de özellikle algoritmalar yani sistem trade'ler çok hızlı bir şekilde yaptıkları için o 1 dakika 2 dakika içerisinde hani dediğim gibi bu fay hattının dibi oluyor artık burası. Orada sarsıntı inanılmaz fazla oluyor. İşte siz bu sarsıntıda düşünebiliyor musunuz? Ne kadar stop olabilirsiniz? Ne kadar kar elde edebilirsiniz? Veya devamlı stop olabilir misiniz? Olma ihtimaliniz çok fazla olabilir. Çok fazla vardır. Çünkü neden? Piyasa bu kadar aşağı düşüldü mü irrasyonel bir şekilde hareket etmeye başlayacak. Yani hiç öngörülemez bir şekilde hareket etmeye başlayacak. Çünkü düşünün mesela uzun dönemli trendlere işte haftalıklara bakılır, işte günlük mum çubukları hatta seneliklere bile bakılır ki neden? Çünkü piyasa tam oturmuş olur artık. Büyük alıcılar gelmiş olur piyasaya. Büyük para sahipleri almış olur. Ama düşünün yani çok fazla paranız var. Siz bu 1 dakika 2 dakikalık bu kadar riske atar mısınız bu parayı? Kesinlikle atmazsınız. İşte büyük parmak dediğiniz o büyük yatırımcılar da o 1 dakika 2 dakika için gelmez. Siz de o 1 dakika 2 dakika içerisinde bu kadar oynaklıkla bütün scalperlar birbirleriyle dövüşür. Yani o onunla. Yani aslına bakarsanız işin içine dahil olan büyük yatırımcı yoktur. Onun için piyasa o 1 dakikalık 2 dakikalık mum çubuklarında çok fazla öngörülemez şekilde oynayacaktır. Siz de bu şekilde çok fazla stop olabilirsiniz. Bunun için de ben size işte dediğim gibi scalping haber odaklı olmak zorunda. Haber odaklı eğer scalping'de başarılı olabiliyorsanız bunu da işte risk ödül parametrenizi yani işte dediğim gibi 1 lira riske alıyorsanız kendinizi sermayenizden örneğin 1 lira riske atıyorsanız en az 4 lira, 5 lira en aşağı 3,5 yani 1'e 3,5'tan aşağı oynamamanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi oynaklık çok fazladır. Stop olma şansınız da çok fazla olduğu için ödülünü daha fazla yukarıda tutmak zorundasınız scalp yaparken. Bir diğerki sorum siz haber odaklı scalp mı yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu çok önemli çünkü scalper'ın en büyük silahı haber odaklı olmasıdır. Ama şöyle de bir şey diyebilirim ben size artık bu algolar vesaire o kadar scalp'ta o kadar ileri gittik yani manuel onlara yetişmeniz mümkün değil. Hatta diyorum işte 1 dakika 2 dakikada çünkü haber piyasaya geldiği zaman eğer ki scalp yapıyorsanız hani diyorum ya en az 3,5'a 1'e 3,5 oynamanız lazım. Hani katı yani 1 lira risk atıyor 3,5 oynama 4 oynamanız 5 oynamanız gerekiyor. Bunu da en iyi scalp yapabileceğiniz yöntem işte bu haber odaklı. Bir piyasa mutlaka yani hangi enstrüman olursa olsun mutlaka şu andaki bütün haberler o enstrümanın içindedir. Yani fiyatlanmıştır. Eğer ki kötü bir haber gelirse tam beklenmedik bir haber gelirse işte scalper orada iyi para kazanır. Yani düşünün diyelim ki scalp yapıyorsunuz. Nasıl söyleyebiliriz? Mesela euro dolar yapıyorsunuz. İşte faiz kararları vesaire açıklanacaksa işte parakende endeksi işte vesaire. Sizin bu scalp yapmanız için zaten herkes bilindik bir şeyi fiyatlamıştır. Herkes o beklenti içindedir ama siz scalp yaparken bu beklentinin tam tersine işlemler açtığınız zaman diyelim ki fiyat beklenmedik bir şey oldu. Beklenmedik bir haber düştü. İşte o 1 dakika içerisinde 1,5 dakika içerisinde sizin para kazanma ihtimaliniz daha fazla. Yani dediğim gibi işte
1 lira risk atıyorsanız işte o zaman işte 1'e 5, 1'e 4, 1'e 5 oynayabilirsiniz. Ve de küçük bir tüyo daha vereyim. Bir manuel scalper'ın, yani manuel scalp yapan bir trader'ın, bir alım satımcının, bir spekülatörün algoları, yani bu sistem tradingleri yenebileceği 1 dakika ve 2 dakikalık mum çubuklarında, bakın arkadaşlar 5 dakikalıkta belki zaten yenebilirsiniz. Yani yenilir çünkü o kadar hızlı yapmıyoruz o işlemi. Yani 5 dakikada koyabiliriz emirlerimizi ama 1 dakika 2 dakikalık mum çubuklarında arkadaşlar biz emirlerimizi bilgisayarlar sistem trading kadar hızlı koyamayız. Ve tek yenebileceğimiz yer onu scalp yapıyorsanız, ben size kişisel tecrübemdir, sadece haber odaklı yenebilirsiniz. Yani haber daha piyasaya düşmeden siz haberleri işte bakacaksınız, ne zaman işte bu faiz kararları vesaire, işte tüketici endeksi vesaire ne zaman açık, parakende ne zaman açıklanacaksa o zaman emirlerinizi çift taraflı verip, yani piyasaya aşağıda inebilir sizin aldığınız enstrüman, yani trade ettiğiniz, yukarı da çıkabilir. Çift taraflı verip tam haber açıklandığında sizin o pozisyonunuzu yukarı veya aşağıya karlı bir şekilde kapatırsınız. Kapatmanız, yani işte dediğim gibi bu sistem trading'i ancak bu şekilde alt edebiliriz. Yoksa başka türlü sistemin önüne geçmek scalp'ta imkansız. Çünkü o kadar artık iyi yazılıyorlar ki haber düştüğü anda çok hızlı devreye giriyor. Alım satımları, işte risk yönetimini, işte pozisyon büyüklüğünü vesaire çok güzel ayarlıyorlar. Onu da tabii manuel olarak o 1 dakika 2 dakika içerisinde haber düştükten sonra mümkünatı yok yani bir manuel trader'ın vermesinin. Bir diğerki sorum, bu son sorum olacak. Bu da çok önemli, aşırı önemli. Cebimiz delik mi? Diyelim scalp yapıyoruz. Zaten scalp, ya diyelim Forex'teyiz. 5 pip scalp yapıyoruz. Yani zaten scalp ya 5 pip olur ya 10 pip olur. Yani daha da fazlasını bir anda 1 dakika içerisinde ummak çok zor. Çünkü çok fazla oynayacağı için hemen almamız gerekir. Yani dakikalar içerisinde. Diyelim 10 pip kar hedefimiz var. 10 pipte stop koyduk. Yani birebir oynayacağız. Şöyle düşünün, ben diyelim ki girdiğim işlemlerin %55'inde kazanıyorum, %45'inde kaybediyorum bu şekilde. Düşündüğümüzde kaç para, yani 10 pipte kaç pip kazancımız oldu? %55 kazanıyorsam ben 550 pip kazancım olacak. Ne kadar kaybettik? %45 kaybettik değil mi? Ne kadar? O da 450 pip kaybetmiş olacak. Çünkü 10 pip kullanıyoruz. Biz bunu çıkardığımızda 550 pip kazandım. 450 pip kaybettim. Yani aralık. Ne kadar kazancım oldu? 100 pip. Peki bunun işlem maliyetleri? Düşünün, yani girdiğiniz işlemde euro dolar yapıyorsunuz. Yani çok büyük bir piyasa. Yani tahtası müthiş yani. Hiç yani öbür pariteler bile değil. Euro dolar zaten o makasın, spread'in en düşük olduğu parite. Yani en çok oynanan parite. Size aracı kurumun verdiği spread oranı en iyi ihtimalle 1 pip olur. O da en iyi ihtimalle, yani çok iyiyseniz, yani nitelikli yatırımcıysanız size 1 pip verir ki bunu daha da fazla verirler. Yani bir pipten çok üstte verirler. Hadi diyelim 1 pip aldınız. Ya 100 tane işlem yaptık değil mi biz? Çünkü %55'ini kazandık, %45'ini de kaybettik. Ama ne kadar? 10 pipte karımız var. Ne kadar etti? 100 pip karımız var. Kaç işlem yaptık? 100 işlem yaptık. Yani bizim aslına bakarsanız bir de 100'de, yani çünkü 1 lirada komisyon ödedik aracıya. Çünkü spread bedeli var. Ne oldu? 100 lirada komisyon ödedim. 100 lirada harcama yaptım. Kardeşim ben zaten 100 lira kazandım. Yani 550 kazandım, 450 kaybettim. Cebimde 100 lira kaldı. Ben 100 lirada komisyon ödedim. Ne kaldı benim cebimde? 0'a 0. İşlem maliyetleri arkadaşlar bir trader'ın düşmanıdır. Ben size söyleyeyim, düşmanıdır. Çok iyi aracı kurumlarla çalışmanız lazım. Çok iyi aracı kurumları bulmanız lazım. Ve eğer scalp da yapıyorsanız kimse bunu hiç düşünmüyor. Ya giriyor, alıyorum, çıkıyorum, alıyorum. Ya kardeşim alıyorsun da ne kadar komisyon ödüyorsun? Çok önemli. Yani ne kadar, bakın %55 başarılı olduğunuzda bile sizin cebinizde para kalmıyor. Yani cebiniz delik, bir yerden o para gidiyor cebinizden. Ve 5 kuruş gene kazanmamış oluyorsunuz. Ya biz bu işi niye yapıyoruz? Biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Yani yok komisyon öde, onları da ödeyeceğiz. Tabii ki o da bizim işimiz. Çünkü o kişiler de bizim emirlerimizi yerine getiren kişiler. Ama şunu düşünün, scalp işlem maliyetleri, scalping için, scalper için işlem maliyeti, scalpla uğraşan bir trader'ın işlem maliyetleri çok yüksek olur. Bir de düşünün günde 20, 30, 40, 50 tane pozisyona girdiğinizi. İnanılmaz bir rakam çıkacak ortaya. Bir sorum daha var. Bu da yüreğiniz ne kadar? Scalping eşittir strestir arkadaşlar. Başka hiçbir şeyi yok. Scalping eşittir stres. Bunu üstünüzden atabilecek misiniz?
Gene baştan söyleyeyim. İlk sorum. Siz uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli bu zamanlarda iyi bir yatırımcı mısınız? İyi bir trader mısınız? Daha sonra scalp'a geçmek zorundasınız. Çünkü scalping bu işin en stresli, en can sıkıcı, en kendinizi kaybedebileceğiniz yer. İşleme girdiğimiz andan itibaren 1 dakika, 2 dakika, hatta yani 3 dakikayı bulmaz bile. 3 dakika sonra sonuç elimize gelecek scalp yaparken. Bunu biliyoruz değil mi yani? Peki diyelim ki sermayemizin de hadi %2'sini riske atıyoruz bu girdiğimiz işlemlerde. Gün içinde de 20 tane 30 tane pozisyona gireceğiz. Ya bakın arkadaşlar, bir trader 7 defa 8 defa stop olabilir. Yani olmuş, herkes olmuştur bu işte uğraşan. Hadi düşünün, siz %2 atıyorsunuz. Cebinizde tüm paranızı getirdin, scalp yapıyorsun. Cebinde de 100 bin lira para var. %2 de stop koydun. Ya üst üste 6 defa 7 defa stop olsan paranın yaklaşık olarak %14'ünü, hadi 12'sini, hadi diyelim 10'unu, 100 bin liranızın %10'unu ben size söyleyeyim 1 saat içerisinde kaybedersiniz scalp yaparken. Eğer ki stop olursanız üst üste. Tabii kazançlı da olabilirsiniz. Kazançlı zamanlarınız da olabilir. Bu demek oluyor ki 100 bin lirada ben 1 saat içinde yaklaşık olarak 15-20 bin lira para kaybettim. Ya buna yürek dayanır mı? Eğer dayanıyorsa, yürek dayanıyorsa kazanma oranınız var zaten. Aynı bir sistem trading gibi kafanız çalışıyorsa, yani makine gibiyseniz hiç üzüntü çekmiyorsunuz. Strese girmiyorsunuz. Kalbiniz atmıyor. Heyecan yok. Zaten kazanırsınız. Çünkü 5 defa stop olmuştur. %10'u gitti paranın ama bir 5-6 defa, 7 defa, 8 defa tabii kazanabilecek. Kazanacaksınız da zaten. Eğer bunun üstünden gelebiliyorsanız siz scalp, zaten artık scalper olmuşsunuzdur. Dediğim gibi bu scalp bu işin en zor kısmı. Sizin yapmanız gereken en kolay kısımdan başlayıp, yani uzun vadeli yatırımcıdan, daha sonra orta vadeli, daha sonra kısa vadeli, daha sonra günlük trader, day trading, daha sonra da scalper olmak zorundasınız. Bunu eğer ki baştan scalping yapıp da daha sonra işte kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli yatırımcı olursanız zaten dediğim gibi oraya gidene kadar, o basamakları atlayana kadar hep para kaybediyorsunuzdur. Çünkü neden? Kazanıyorsanız zaten öbür basamağa geçmezsiniz. Scalp'ta kalırsınız. Onun için scalping bu işin en zor kısmı. Siz de scalp yaparken çok dikkatli olmalısınız. Benim size bu sorduğum soruları tek tek yazın, tek tek cevaplayın kendinize. Ben bunu yapabiliyor muyum? Check. Bunu yapabiliyor muyum? Check. Bunu yapabiliyor muyum? Okey, check. O zaman scalp size göre deneyebilirsiniz kendinize. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şans hep bizden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.